O zaman güzel haberi verelim. Biz Roma'ya gidiyoruz. Şimdi sabahın kaçıya bakalım? Sabahın saat 5'i. Saat akşam, ne akşamı? Sabah 7.30'da uçuşumuz var Roma'ya. Helsinki'den Roma. 3,5 saat sürecek. 10 gibi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ya 9.45 ya 10.15. Roma'da olacağız ve tam olarak 12 saatimiz falan mı var? Evet. Tam olarak bu arada gerçekten tam 12 saatimiz değil. Almost 15-20 saatimiz var. Bu kadar var mı? Var çünkü sabah uçuşumuz. Neyse şöyle yapacağız. Roma'ya ineceğiz. Roma'da bir pizzalı, makarnalı, dondurmalı, focaccia ekmekli efsane bir gün geçireceğiz. Ve oradan sonra havalimanına dönüp gece sabaha karşı nereye uçuyoruz? Amerika'ya, Los Angeles'a. Los Angeles'a gidiyoruz. Bir hafta Los Angeles'ta olacak. Takipte kalın. Videoları ard arda yükleyeceğiz. Ve oradan sonra da Atlanta'ya gidiyoruz. Atlanta'da da yine bir haftamız olacak. Atlanta'da 3 gün havacılık fuarında olacağız. Evet ve ondan sonra bol bol alışveriş yapacağız. Şimdilik şöyle minik bavullarımızla gidiyoruz. Gerçekten küçük bavullarımızla gidiyoruz. Çünkü bir öncekinde küçük bavullarımızla gidiyoruz. Çünkü bir öncekinde yaklaşık 40 kiloluk ben bir alışveriş yapmıştım. Bence ortalama senin de 35'in falan vardı. Biraz alışveriş yaparız diye düşünüyoruz. Hatta botumuza bir şeyler bakarız, evimize bir şeyler bakarız, kendimize bir şeyler bakarız. Takipte kalın. See you. Evet arkadaşlar, belki biliyorsunuzdur, Helsinki en huzurlu havalimanlarından biri. Kuş sesleri var her yerde. Çiçekler, yeşillikler. Şimdi kapımız açılmış olmalı. Kapımıza doğru gidiyoruz. Kahveler 2,5 euro, yani şehirdekiyle aynı. Cappuccino 3 euro, hatta bazı yerlerden daha uygun. İçecekler, alkoller 10 euro, 7 euro şeklinde. Vodka 8 euro yazıyor. Atıştırmalıklar var, çikolatalar, onlar 3 euro, 4 euro arası değişiyor. Gerçekten uygun. Atıştırmalık yine cipslerdir, atıştırmalık salam vesaire, onlar da 4 euro. Yani burada sanırım yemek yok. Kafe ve muffin şeklinde sette ise 5,5. Traffic crew landing in 10 minutes. Ve Roma'dayız. 2 yıl sonra yeniden. Aşkım, heyecanlı mısın? 2 yıl sonra yeniden Roma. 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. Dün gibi. Biz İtalya'ya gelmiştik. 2 yıl önce yine Nisan ayıydı. Baştan başa İtalya turu yaptık. 10 gün boyunca 10 şehir gezdik neredeyse. Yani 9 şehir falan gezdik. 12 gündü ya da tam hatırlamıyorum. Hatta birkaç belki anılarımızı da buraya ekleriz. Ve şimdi Roma gezisi için heyecanlıyız. Bavullarımızı burada bir yere bırakıp geziye başlayacağız. 10 saatte nasıl Roma gezilir? Evet. İzleyin ve şimdiden pizza kokuları beni heyecanlandırıyor. Sorayım şu abi. Hadi bakalım. Shuttle'dan vazgeçtik, trenle gidiyoruz. Çünkü shuttle galiba daha farklı bir yerde. Tren kolay geldiği için trene doğru yürüyoruz şu an. Hava çok sıcak. Evet arkadaşlar, sonunda neredeyiz? Roma tren istasyonu, merkez Roma merkez tren istasyonundayız. Şimdi bavulumuzu bırakacağız ve Trevi Çeşmesi'nden rotamıza başlıyoruz. Bir tane mi istiyorsun? Önce belki bir küçük pizza yapılır. Bir bakalım. Hadi bakalım. Şurası bu arada Roma merkez tren istasyonu. Bayağı büyük bir alan. Birçok marka var. Bayağı marka var. İşte çikolatalar, kahveler,
İşte Biyelettiler, İtalyalılar, her şey var. Burası güzel bir yer. En son biz buraya Begüm'le gelmiştik. O da sanırım 1 yıl önceydi. O da güzel bir deneyimdi. Şimdi tekrardan Roma. Roma sokaklarında kayboluyoruz arkadaşlar. 10 saatimiz var. 10 saatte Roma nasıl gezilir? Size bunun challenge'ını yapacağız. Takip etmeyi unutmayın. Meksiko market hall bulduk galiba. Balık yazıyor, grocery yazıyor, frozen food yazıyor. Şimdi biz burada pizza var mı diye bir bakacağız. Kısa bir tur olacak. Çünkü kapıda çok Varsa güzel bir pizza koku yiyeceğiz. geliyor. Ha? Çünkü kapıda efsane bir güzel koku geliyordu. Hadi bakalım. Hello. Thank you. Parmesan? Okay. Is it good? Yeah, no, thank you. 3,50, un chilo di integrale. Okay. Quello bianco viene 5,35. Beni burada bir foto çek ya. Şimdi geldiğimiz İtalyan restoranında neler var diye şöyle bir bakalım istiyorum. Makarnalar, pizzalar ve şekilde dilim pizzalar gözüküyor. Çok da lezzetli. Bakalım deneyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, ilk İtalyan Vada Giancarlo, vada deniyoruz Giancarlo, ve Valentina. devam edeceğiz. O yüzden küçük başlangıçlarla akşama kadar pizza yemek istiyoruz. Devamında size yorumları söyleyeceğiz. En güzeli seçeriz belki. En meşhur içeceklerinin olduğu bir dükkana geldik. Limoncello biliyorsunuz. Burada çok popüler ve genelde hepsi el yapımı oluyor. Şöyle büyükler 29 euro ve şunlar çok şık. Bunlar da 50 euro gözüküyor. Kalabalıktan da anlaşılacağı üzere Trevi Çeşmesi'ne geldik. Şöyle ki aşırı kalabalık gerçekten. Trevi Çeşmesi'ndeyiz. 2 yıl önce dilek dilemiştik, hepsi oldu. Tekrar dileyelim önümüzdeki dilekler için ve tekrar olsun. Şimdi şöyle biraz kendimize bir yer bulmaya çalışalım. Bakalım. Kesinlikle buraya bu arada sabah gelinmesi gerekiyor. Yani biz çok erken saatte geldiğimizde yer bulabilmiştik. Şimdi ise imkansız. Ucunu suya koyuyor herhalde. Buradan parayı sallarım ben ya. Şey derler mi? Ben parayı buradan atıyorum. Şöyle. Parayı buradan atıyoruz. Aç bakalım sen. Ay, birinin kafasına gelmesin. Birinin kafasını açtım, para attım. Hayır, çok korkuyorum. Attın, dilek kabul oldu. Tebrikler. Dileğin ne? Dileğin ne? Kabul olan dileğin. Söyleyemem. Söyle. Ya söylesene tabii. Dileğin ne? Teşekkür ederim, tamam. O zaman rotamızda devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Yukarıda.
Şimdi ikinci bir durağa geldik. Burası Appetito 1970'ten diyor. Gel bakalım. Evet, içeri geldik. Şimdi burada Hello. Burada aşırı güzel dilim peynirler var ve şurada da şunu göstermek istiyorum. Bu şekilde küçük patatesler ve bunlardan da alacağız. Arancia meşhur olan içi pirinçli toplar. Gerçekten hepsi harika gözüküyor. Küçük bir dilim Arkadaşlar, şu an gördüğünüz yapı Pantheon. Burası gladyatörlerin mezarlığı olarak geçiyor. Evet arkadaşlar, sonunda İspanyol merdivenlerine geldik. Ama ortasında bir tane havuz vardı. Onu da almışlar tadilata. Yani gerçekten bence gelinmemesi gereken mevsimlerden biri. Roma komple tadilatta Evet, ya. tamamen tadil. Arkadaşlar, rotamız devam ediyor ve şu an Two Size'dayız. Two Size buranın en iyi tiramisu'su diyebiliriz. Biz burada yaklaşık 5 tane tiramisu denedik. Ama kesinlikle en iyisi Two Size. Şöyle göstereyim. Genelde burada sıra oluyor ve bizim arkaya geçmemiz gerekiyor. Fiyatlar küçük 3 euro, büyük 4 euro. Şimdi sıra bittikten sonra size içeriye girdiğimizde gösteririz ne tarz tiramisu'lar var. Senin için en iyisi hangi tiramisuydu? Bence buydu. Tabii ki. Gerçekten buydu. Bakalım şimdi sıraya gireceğiz. Evet arkadaşlar, şuradaki şeyleri göstermek istiyorum. Şu klasik, çilekli, karamelli, pistachio yani muzlu ve gezmeli var. Heyecanlı. Evet, tiramisu'larımızı aldık. Bir pistachiolu, yani bizimki bir normal. Bize afiyet olsun. Kankamız da bizde böyle. Cheers. Gezimize tam hız devam ediyoruz. Biliyorsunuz İtalya'da kuru et ve peynir çok meşhur. Bu şekilde bir yere geldik. Şu şekilde tabii ki ben domuz çok bilmediğim için hangileri ne tarzda bekletilmiş hiçbirini anlamasam da bunlar beni tiksindiriyor. Etçi biri de değilim. Şurada peynirler var. Peynirler güzel gözüküyor. Şık bir tabak tabii baktığımızda. Bu da Arka farklı bir tarafta sanat ya. tabii doğru diyorsun. Mesela şu peynirler benim ilgimi çekiyor ama yine de çok ağır kokulu peynir sevmem. Bu şekilde bir yer ve daha sonra da şaraplar var. Sucuk, Türk usulü sucuk. Türk usulü sucuk videomuz için nereye izlesinler? Bir önceki videomuzu izlesinler. Ve bu şekilde bir alan. Oo, burada da çok güzel tatlılar varmış. Harika gözüküyor. Hepsinin orijinal İtalyan tatlısı olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de Vatikan'a doğru yola çıkıyoruz. Biraz dinlenme molası verdik. Şimdi Vatikan'a çok az zamanımız kaldı. Bir Vatikan turu yapacağız. Şöyle size alanı göstermek istiyorum. Güzel gözüküyor gerçekten. Ve Vatikan tam karşısı. Harika. Buna ne diyorsun?
arkadaşlar. Şu an Vatikan'la girmiş bulunmaktayız. Vatikan, Katolik Hristiyanların kendine ait bir ülkesi. Evet. Bu ülkenin başkanı Papa ve Papa'nın her sözü hüküm değerinde kabul ediliyor. Aynı zamanda Vatikan'ın kendine ait bir ordusu dahi var. Roma'ya geldiğinizde Vatikan'ı da ziyaret ederseniz aslında iki ülkeyi ziyaret edersiniz. Bir Vatikan, iki İtalya. Roma, evet doğru. Teşekkür ederim. Bayrağı da böyle gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Şöyle rüzgar eserse güzel görebiliriz. Bir de burada Papa kabul günleri oluyordu. Değil mi? Evet. Hatırlıyorum ama hangi günler bilmiyorum şu an ben. 3-4 saat sıra bekliyor insanlar sırf Papa'yı görebilmek için. Evet. Değişik bir Buradan böyle kuyruk oluyor. deneyim. Evet. Şöyle alanı da gösterelim. Aslında sadece şuradan başlıyor. Şu hizadan başlıyor. Şu arkada şeyler var, çitler. Şu arkada hatırlıyorum. Önceki geldiğimizde Papa'nın kabul günüydü. Gerçekten aşırı sıra vardı. Ve şu şekilde alan bitiyor aslında. İçeride müze var. Aynı zamanda müzede de çok değerli parçalara yer veriyorlar. Ve çok sıkı korunuyor mesela Vatikan'ın polisleri Evet, falan doğru. böyle çok sert, sıkı, böyle kızgın. Doğru. Hiçbir şekilde gülümsemiyorlar. Fark ettiğinizde çok Doğru. Şöyle göstereyim tekrar. Evet arkadaşlar, fark ettiğimiz bir şey. Orada da var mı? arabaların direksiyonlarında kilit var. Özel. Böyle herhalde çalınmasına karşın. Bunda Evet, da var. burada da var. Gerçekten hani aslında baktığınızda çok elit gözüken bir yerdeyiz. Cadde, sokak olarak. Hatta şöyle göstereyim. Bayağı şık bir yer. Ama gerçekten çoğu arabada garip bir şekilde yani çalınmasın diye kilitler var. Bakalım burada arabalarda var mı? Bir iki tane oradakinde var. Gerçekten şaşırtıcı. Bak bunda var. Gerçekten Sanki bir şaşırtıcı. Şey gibi, kültür gibi. Evet, çok garip. Evet arkadaşlar, kapanış videosuyla son noktamızdayız. Kolezyum'a geldik. Gerçekten 25.000, 26.000 adım gözüküyor şimdilik. Son noktadayız ve ortalama 8-9 saat geçirdik. Yani sabah gelmiştik, şu an akşam 8'e geliyor. Yani aslında 8-9 saatte Roma'nın belli başlı noktalarını bitirebiliyorsunuz. Biz tecrübe ettik, siz de edin mutlaka. Bundan sonraki aşama ise merkez istasyona gideceğiz. Oradan havalimanına geçeceğiz ve sabaha karşı Los Angeles'a gidiyoruz. Los Angeles'ta görüşürüz. Hoşçakalın.